Taşacak Bu Deniz yeni sezonunda neler olacak? Videomuza geçmeden önce dizimizi çok özledik, başlasın artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Taşacak Bu Deniz heyecan dolu bir sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sezon finalinde yaşanan olayların ardından özellikle Esme, Eleni ve Fadime'nin nasıl kurtulacağı, yeni karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı ve fırtınalar ile Koçeriler arasındaki mücadelenin nasıl devam edeceği şimdiden merak edilmeye başlandı. Dizimiz yeni sezon çekimlerine Eylül ayının ilk haftasında başlayacak. Türk milli takımının Uluslar Ligi maçları olduğu için yayın takvimi biraz ileri alınmış durumda ve yeni sezonun büyük ihtimalle 9 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelmesi bekleniyor. Yani Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonuna biraz daha zamanımız var. Ancak bu süreçte hem gelen bilgiler hem de sezon finalinde gördüğümüz detaylar üzerinden yeni sezonda yaşanabilecek gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle yeni sezonda hikayeye dahil olacak karakterlerin dengeleri ciddi anlamda değiştireceğini düşünüyorum. İlk olarak yeni sezonda diziye katılacak karakterlerle başlayalım. Taşacak Bu Deniz soy ağacında da daha önce gördüğümüz Emriye Ala karakteri yeni sezonda diziye dahil olacak. Karakteri şu an için kimin canlandıracağı belli değil. Ancak Emriye Ala'nın oldukça otoriter, aile içerisinde sözünü geçiren ve kolay kolay geri adım atmayan bir karakter olacağını düşünüyorum. Özellikle Esme ile Emriye Ala arasında sık sık çatışmalar görebiliriz. Esme bugüne kadar yaşadığı olaylardan sonra kimsenin karşısında sessiz kalacak bir karakter değil. Emriye Ala'nın da güçlü ve baskın bir karakter olarak gelmesi durumunda ikisinin aynı ortamda bulunması bile ciddi bir gerilim oluşturacaktır. Bu nedenle yeni sezonda Esme'nin karşısına çıkacak en önemli karakterlerden birinin Emriye Ala olabileceğini düşünüyorum. Aralarındaki mesele sadece günlük tartışmalarla da sınırlı kalmayabilir. Aile içerisindeki eski hesapların açılmasıyla birlikte çok daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Emriye Ala karakterinin bir diğer önemi ise Gezep'in annesi olması. Biliyorsunuz ki Gezep karakterinin diziden ayrılığı, karakteri canlandıran oyuncunun kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ortaya çıkmış ve bu gelişme izleyiciler arasında büyük tepki oluşturmuştu. Gezep'in ayrılığı zaten uzun süre konuşuldu. Şimdi ise annesinin yeni sezonda hikayeye dahil olacak olması ister istemez Gezep karakteri diziye geri döner mi sorusunu yeniden akıllara getiriyor. Şu an için Gezep'in geri dönüşüyle ilgili netleşmiş herhangi bir durum bulunmuyor. Ancak izleyicilerin bu karakteri sevmesi ve ayrılık kararına gösterdiği tepki nedeniyle yapım ekibinin ilerleyen süreçte bu kararı yeniden değerlendirme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Üstelik Emriye Ala'nın gelişiyle beraber Gezep'in adı hikaye içerisinde yeniden daha fazla geçebilir. Bu da karakterin geri dönüşü için doğal bir zemin hazırlayabilir. Belki de Taşacak Bu Deniz yapım ekibi Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber'e yeni bir teklif götürebilir. Oyuncunun bu teklifi kabul etmesi halinde Gezep'i ilerleyen bölümlerde yeniden dizide görebiliriz. Elbette şu an için kesinleşmiş bir gelişmeden bahsetmiyoruz. Ancak böyle bir ihtimalin tamamen ortadan kalkmadığını düşünüyorum. Özellikle annesinin diziye dahil olması Gezep'in hikayesinin kapanmadığını düşündüren önemli detaylardan biri olabilir. Belki sezonun ilk bölümlerinde sadece adı geçer ve daha sonra beklenmedik bir anda geri döner. İzleyicilerin isteği de devam ederse yapım ekibi bu konuda yeni bir karar alabilir. Bu konuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki dönemde yaşanabileceğini düşünüyorum. Eğer Gezep'in geri dönüşüyle ilgili herhangi bir gelişme olursa kanalımızdan bunu sizlerle paylaşacağız. Bir diğer diziye katılacağı belli olan karakter ise Timur Volkov'un oğlu oldu. Timur'un ailesinin yeni sezonda diziye katılması zaten beklenen gelişmeler arasındaydı. Şu anlık belli olan Timur Volkov'un oğlunun hikayeye dahil olacağı. Ancak ilerleyen bölümlerde Timur'un kızını da görebiliriz. Timur gibi güçlü ve hikayenin merkezine yerleşen bir karakterin ailesinin diziye katılması onun geçmişini daha fazla öğrenmemizi sağlayabilir. Aynı zamanda Timur'un sadece Adil ve diğer karakterlerle olan mücadelesini değil, kendi ailesi içerisindeki ilişkilerini de görmeye başlayabiliriz. Oğlunun babasının yanında mı yer alacağı yoksa Timur'la kendi içerisinde sorunları olan farklı bir karakter mi olacağı şimdiden merak konusu. Çünkü Timur'un oğlunun hangi tarafta duracağı yeni sezondaki dengeleri doğrudan değiştirebilir. Timur Volkov'un oğlunu kimin canlandıracağı henüz açıklanmış değil. Ancak kulislerde Aras Aydın ismi dolaşıyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Timur'un oğlunun yeni sezonun dikkat çeken karakterlerinden biri olacağını düşünüyorum. Karakter babasına benzeyen sert bir isim olarak mı karşımıza çıkacak? Yoksa Timur'un yaptıklarını sorgulayan daha farklı biri mi olacak? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Belki babasının yanında yer alıp Adil'in karşısına çıkacak.
belki de zaman içerisinde Timur'la karşı karşıya gelecek. Şimdilik karakterle ilgili fazla detay bulunmuyor. Ancak Timur'un oğlunun gelişiyle beraber hikayenin daha da hareketleneceği kesin. Sizce Aras Aydın dizimize yakışır mı? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Yeni sezon ise Adil'in çok zor durumda kaldığı o sezon finali sahnesinin devamıyla başlayacak. Bana göre Adil'in önünde fazla seçenek kalmayacak ve Timur'la bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Çünkü Adil kendisi için birçok şeyi göze alabilir. Ancak sevdikleri söz konusu olduğunda çok daha farklı kararlar veriyor. Sezon finalinde de tam olarak böyle bir noktaya sıkıştı. Bu nedenle yeni sezonun ilk bölümünde Adil'in Timur'un şartlarını kabul ederek Esme, Eleni ve Fadime'yi kurtarmaya çalışacağını düşünüyorum. Esme, Eleni ve Fadime gelecek sezonda da dizimizde yer almaya devam edecekler. Dolayısıyla Adil'in yapacağı anlaşmanın asıl amacı onların hayatını korumak olacaktır. Adil, Timur'a güvenmediğini bilmesine rağmen başka bir çıkış yolu bulamadığı için geçici olarak onun istediğini yapmak zorunda kalabilir. Timur'un hikayesi de sezonun ilk kısmında devam edecektir. Adil, Timur'la anlaşarak kendi söylediği gibi adeta şeytanla bir anlaşma yapmış olacak. Böyle bir anlaşmanın Adil açısından kolay sonuçları olmayacaktır. Timur eline geçirdiği avantajı kullanarak Adil'i kontrol altında tutmak isteyecek. Adil ise bir taraftan sevdiklerini korurken diğer taraftan bu anlaşmadan kurtulmanın yollarını arayacaktır. Sezon finalinde gördüğümüz tabloya baktığımızda Timur oldukça güçlü durumda. Adil ise köşeye sıkışmış halde. Bu yüzden yeni sezon başlar başlamaz Timur'u alt etmesi kolay olmayacak. İlk bölümlerde Adil'in geri adım atmış gibi göründüğü ancak aslında arka planda kendi planını hazırladığı bir dönem izleyebiliriz. Timur da Adil'in sevdiklerine ne kadar bağlı olduğunu bildiği için bunu ona karşı kullanmaya devam edecektir. Ancak Adil'in uzun süre Timur'un kontrolü altında kalacağını düşünmüyorum. Adil sevdiklerini kurtardıktan sonra yavaş yavaş kendi hamlelerini yapmaya başlayacaktır. Timur'un planlarındaki açıkları bulup onun gücünü azaltmaya çalışabilir. Çünkü Adil'in asıl amacı sadece o anki tehlikeden kurtulmak değil, Timur'un bir daha sevdiklerine zarar veremeyeceği bir düzen kurmak olacaktır. Bunun için gerekirse kendi hayatını ve geleceğini bile tehlikeye atacaktır. Yeni sezonun ilk bölüm grubunda Adil ve Timur arasındaki bu büyük mücadeleyi izleyeceğimizi düşünüyorum. Timur ilk başlarda üstün taraf olacak. Ancak bölümler ilerledikçe Adil'in dengeleri değiştirmesi ve sonunda Timur'u köşeye sıkıştırması oldukça mümkün. Adil ne yapıp edip Timur'un sonunu getirecektir. Timur'un hikayesinin son bulmasıyla birlikte Fatih Furtuna'nın diziye resmen giriş yapacağını düşünüyorum. Fatih Furtuna ilk 13 bölümde yer almayacak. Bu detay da aslında yeni sezonun ilk kısmında ağırlıklı olarak Timur Volkov hikayesini izleyeceğimizi gösteriyor. Muhtemelen ilk 13 bölüm boyunca Adil'in Timur'la yaptığı anlaşmanın sonuçlarını, ikili arasındaki mücadeleyi ve Timur'un ailesinin hikayeye dahil oluşunu izleyeceğiz. Timur meselesi tamamlandıktan sonra ise hikayede yeni bir dönem başlayacaktır. İşte tam bu noktada uzun zamandır adı geçen Fatih Furtuna'nın diziye dahil olmasını bekliyorum. Böylece Timur'un hikayesi bittikten sonra dizinin ana çatışması bu kez Fatih üzerinden devam edecektir. Fatih Furtuna karakterini kimin canlandıracağı henüz belli değil. Ancak bu kadar önemli bir karakteri güçlü ve dikkat çeken bir ismin canlandıracağını düşünüyorum. Çünkü Fatih'in gelişi sadece yeni bir karakterin diziye katılması anlamına gelmeyecek. Fatih, fırtınaları yeniden toparlayacak ve Koçerilere karşı mücadele başlatacaktır. Uzun zamandır gücünü kaybeden ve dağılan fırtınalar, Fatih'in gelişiyle beraber yeniden ayağa kalkabilir. Adil, tam Timur meselesini çözdüğünü ve biraz olsun rahatladığını düşündüğü sırada karşısında bu kez çok daha farklı bir tehdit bulacaktır. İki aile arasındaki eski hesapların yeniden açılmasıyla beraber yeni sezonun ikinci kısmında çok daha büyük bir mücadele başlayabilir. Özellikle sezon finalinde hapishanede bir Urgan'la baş başa kalan Şerif Furtuna'nın geleceği burada oldukça önemli. Bana göre Fatih Furtuna'nın hikayeye girişinin en önemli noktalarından biri Şerif'i kurtarması olabilir. Şerif'in o halde bırakılması karakterin hikayesinin bittiği anlamına gelmeyebilir. Tam tersine Fatih'in gelişi için güçlü bir başlangıç hazırlanmış olabilir. Fatih, Şerif'i bulunduğu durumdan kurtararak fırtınaları yeniden toparlamaya başlayabilir. Şerif'in hapishaneden çıktıktan sonra eski hayatına normal şekilde devam etmesi de kolay olmayacaktır. Bu nedenle Şerif'in kaçak olarak dizide yer almaya devam edeceğini düşünüyorum.
Fatih'in desteğini arkasına alan Şerif yeniden güçlenebilir ve yarım kalan hesaplarını kapatmak için harekete geçebilir. Şerif dizimiz açısından önemli bir karakter ve yeni sezonda hem Adile hem de Esme'ye karşı içi intikam ateşiyle dolu bir Şerif göreceğimizi düşünüyorum. Yaşadığı her şeyden onları sorumlu tutması Şerif'i çok daha tehlikeli hale getirebilir. Üstelik sezon finalinde geldiği noktadan sonra kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını düşünürse yapacağı hamleleri tahmin etmekte zorlaşacaktır. Fatih'in gelişi ve fırtınaların yeniden toparlanması Şerif'e beklediği fırsatı verebilir. Böylece Adil bir taraftan Timur'un bıraktığı sorunları çözmeye çalışırken diğer taraftan Fatih ve Şerif'in oluşturduğu yeni tehditle karşı karşıya kalacaktır. Yeni sezonda önce Timur Volkov'la büyük mücadeleyi, ardından ise Fatih Fırtına ve yeniden güçlenen Şerif üzerinden Koçereler ile Fırtınalar arasındaki çok daha büyük savaşı izleyeceğimizi düşünüyorum. Sizce Gezep yeniden diziye dönmeli mi? Aras Aydın, Timur Volkov'un oğlu rolüne yakışır mı? Ve Fatih Fırtına'yı hangi oyuncunun canlandırmasını istersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum.